Merhabalar, ben Tolga. Mehmet merhaba. Merhabalar Tolga. Uzun zamandır görüşememiştik. Bu da bir vesile oldu aslında. Senin yanına bugün uğradım. Geçen gün bir inşaat mühendisi arkadaşımla beraberdim. Bir çelik projesi yapıyordu ve proje esnasında rot diye bir şey kullandığından bahsetti. Ve daha önce boru kullanıyorlarmış çaprazlarda. Fakat şu an rot diye bir şey kullanıyorlarmış. Bir baktım kullandığı yazılım MKA PEP. Dedim bu işi yapan benim arkadaşım. Hemen dedim Mehmet'e gideyim ve rotlarla ilgili bir şeyler sormak istedim. Bana biraz rotları anlatabilir misin? Evet, teşekkürler Tolga. Şimdi şöyle, bu rot olayı için ilk önce bir dünyada bu insanlar bunu nerelerde kullanırlar? Bir onların resimlerle bir bakalım. Bu resimlerin çoğu Amerika'dan alınma. Bina iki katlı bir bina ama çaprazlarda kullanılanlar rot. Ortada da gördüğünüz üzere bir tane merkezi gerdirme aparatı kullanılmış. Fakat bir şey benim çok dikkatimi çekti. Yani bu çubuklar çok ince değil mi? Binanın mukavemetini falan etkilemeyecek derecede sağlam mı acaba? Şimdi bununla ilgili özel bir hesap var. Bu hesap buna Amerikalılar tension only member diyorlar. Türkçesi sadece çekmeye çalıştırılan çubuklar. Bu çubuklar sadece çekmeye çalıştığı için bir problem yaşanmıyor. Ama şurada ben ortada şu çubuk basınç çubuğu olarak çalışırdı. Ben belki burada daha kalın bir şey kullanmayı düşünebilirdim bu resimde. Şimdi başka bir tane bakalım. Bu resmimiz bir tane PEP resmi. PEP bakıldığı zaman neredeyse açıklık burada bir 50 metreye yakındır. Çok fazla değil mi açıklık? Yani çok fazla açıklık, hani bu PEP yapısı için çok normal, olağan dışı değil. Ama buradaki asıl dikkat edeceğimiz şey çatıdaki rotlar. Evet. Rotlar burada incecik 20'lik rotlar var gibi. Sonrasındaki resmi Tonoz. bir tonoz resmi. Şu kolonlar arası mesafeye bakınca nereden baksak bir 10-12 metre arasıymış Var. gibi Evet. gözüküyor. Ee, rot e, yine rot kullanılmış ama rotlar ikinci aralıkta. Bu enteresan bir şey. Genelde biz olsaydık Türkiye'de bunu gidip ilkine rot koyardık. Evet. Bu üçüncü resim vinçli bir bina. Evet. Binada koca bir vinç geziyor. Burada bakıldığı zaman 10 tonluk bir Oo. vinç var. Ama kullanılan kolonlarda kullanılan şey yine bir tane rot. Şurada arada bir tane stabilite kirişi görüyorum. Vinç kotunda stabilite kirişi de konmuş. Üstte de yine rotlar var. Evet. Yine buradaki ilginç olan şey çapraz birincide değil ikinci aralıkta. İkinci de evet. Bununla ilgili biraz daha çok daha detaylı bakacağız bu konuya. Türkiye'de var mı buna benzer yapılar? Ya bu yapılardan her yerde var ama bizim alışkanlıklarımız genelde hep böyle gözümüz borulara alışkın. Bu resim biraz daha enteresan. Bakınca aslında detay çok daha güzel gözüküyor. Şu aradaki şu elemana turnbuckle diyorlar. Bu aslında bir tür gerdirme aparatı. Birleşime bakarsak birleşimde rot plakanın içine yarılıp kaynatılmış ve üzerinden tek civatayla bağlanmış. Ve bunu bakarsak çatıda ve kolonlarda da kullanmışlar. İlginç. Evet. Gerçekten ilginç bir şey. Sonrasında Köprü. köprülerde bizim Türkiye versiyonu burada en az böyle bir 150'lik 200'lük bir boru olurdu. Burada ise yani bu rodun çapı galiba 30-40 milimetre arası. Şu özel bir aparat. Halfen'in özel bir aparatı. Halfen bir Alman firması. Bunları üreten, sadece bunları üreten bir firma. Diğer çaprazı içinden geçirmiş galiba. Diğer çapraz içinden geçiyor. Evet. Bu köprülerde dahi kullanılmış. Şimdi çok katlı binalarda. Evet. Çok katlı binada ilginç. Bu resimdeki ise burada halat kullanılmış. Halat ve sanki çift halat varmış gibi. Hem Evet. bundaki biraz Çift halat. buradaki değişik konu dikkat etmeni istediğim. Bak yukarıda normalde biz şuraya bir tane stabilite kirişi koyardık kolonların Evet. arasına. Stabilite Bunda kirişi yok. yok. Bunda yok. Stabilite yok. kirişi yok. Devam edelim. Birazdan ona da açıklık getireceğiz. Evet. Bu benim en sevdiğim resim. Oo, bina da güzel ama. Bu New York Times binası. Hem de Burada- tanıdık bina. Yani gidip görmedik ama En azından biliyoruz ne olduğunu. meşhur bir bina. Evet. Her yerde görülen bir örnek. Şu bileşimlerine detay, şunun güzelliğine bir bakar mısın? Evet. Makine parçası gibi. Ama kullandıkları şeyler yine Rot. rot kullanılmış. Doğru. İçinden geçebilmek için ise çift rot kullanmışlar. Evet. Şimdi geldik bizim binaların benzeri. Bu bir tane bildiğimiz portal çerçeve ama bunlar hep değişen kesitli çerçeveden yapılmış.
Rotlara dikkat etmeni isterim. 20'lik rotlar bunlar yine. İncecik. Evet, çok ince. Benim de gözüme o geldi ve çok da şaşırdım yani bu kadar ince olduğunu görünce. İlginçlik yine devam ediyor. Bakarsan ilk aralıkta şey yok. Yine çapraz biz Türkiye'de olsaydı biz ilk araya mutlaka bir çapraz koyuyorduk. Bunlarsa ikinci aradan O başlıyor. zaman bunun hesapla ilgili bir olayı olması lazım. Hesapla ilgili birazdan bununla ilgili çok güzel bir kaynak buldum. Oradan sana hepsini daha böyle detaylı göstereceğim. Teşekkür ederim. Bak burada yine şurada üstte bir tane stabilite kirişi olması lazımdı. Stabilite kirişi yine gözükmüyor. Evet. Ya bakın daha yeni bir resim ve bu açıklıkta tahminim en az bir 30 metre vardır. Rot nasıl bir şey ki böyle stabilite kirişi olmadan da binayı ayakta tutabiliyor? Helal olsun valla. Bizim bilmediğimiz bir şey var. Biraz daha göstereceğim onu. Tamam. Bu defa değişik bir şey denemişler. Rotlar duvar ışıklarının içinden geçiyor. Duvar ışıklarını rot yapmak için duvar ışıklarını delmişler. Evet. Bizim yine akıl etmeyeceğimiz türden işlerden bir tanesi. Bizde yok herhalde böyle bir bina. Ya bizim aklımızda bunları rotları bu şekilde delmektense biz duvar ışıklarını binanın dışından yapmayı tercih ederdik. Ha bak bu resim çok güzel. Bu sağdaki bizim Türk versiyonu. Evet. Koca koca arada çaprazlar var. Çaprazlar var. Bu da bunun rotlu versiyonu. Evet. Evet. Şimdi devam edelim yine. Bakarsan yine rotlar bu defa bizim bildiğimiz gibi başa konmuş. Evet. Çaprazlar. Çatıda devam ediyor. Bu defa farklı olarak şurada stabilite kirişi kullanmış. Bunda da şurada da bir tane stabilite kirişi görüyorum. Evet. Şuradan devam edelim. Yine rotlu bir bina. Rotlar bakarsak böyle bu binanın yüksekliği nereden baksak bir 8-10 metre arası vardır. Var. Doğru. Ama rot kullanmaktan vazgeçilmiyor. Devam. Yine bizim yaptığımız gibi rotlar ilk aralıklarda bu PEP olduğu için burada bir tane kolon altları basit mesnet. Evet. Görmediğim şey ise şurada var galiba bu bir stabilite kirişi olabilir. Bu benim en sevdiğim resimlerden bir tanesi. Bu bir hangar türü yapı. Evet. Hangar türü yapıda ön aksa bir tane makas yapmışlar. Makasın alt başlığını bu resmi özellikle seçtim. Oradan gelen kuvveti diğer tarafa aktarıp üzerinde şurada büyük kapı açmak için yapılmış bir şey. Bakarsak yine çatıdaki çaprazlar yine rot. Yükü dağıtmak için yapmışlar galiba onu. Yükü dağıtmak için olabilir. Burada dikkat etmeni istediğim veya böyle hazır bu resim varken görmeni istiyorum. İstediğim şeylerden bir tanesi de şu şeyler. Alt başlığı tutan şu bağlantılar. Evet. Ya bu aslında bununla ilgili ayrı özel bir video çekeceğiz. Bu çünkü çok detaylı bir konu. Evet. Bizim 2018 deprem yönetmeliği de istiyor bunu. Şey gibi geldi bana. Küçük çubuklara büyük işler yaptırıyorlar. Çok iyi. Sonra yine PEP türü bir yapı. Burada kullandıkları rotlar özel bir detay bu. Kirişi delip arkasından civatayla sıktırıyorlar. Ama olmayan şey yine stabilite kirişini yine görmedik. Evet. Bu da bizim hiç alışkanlıklarımıza tamamen aykırı. Bak bu çok güzel bir resim. Bununla ilgili ne görüyorsun? Vallahi burada sanki kırık var aşıklarda gibi geldi bana. Bak şimdi şöyle olmuş. Burada bir tane makas yapıyorlar. Makası yandan bağlamışlar. Evet. Makası yandan bağladıktan sonrasında makasın alt başına basınç çıkmış. Basınç çıkacak diye buradan aşıklara payandalar yapmışlar. Evet. Şu payandalar. Sonra rüzgar kolunu bak getirmiş makasın alt başına koymuş. Evet. Makasın alt başına rüzgar geldiği zaman şurada da rüzgar kolonu var. Şuradan çaprazlarla o aşıklara gitmiş Evet. ve aşıkları ortadan kırmış. Kırmış, evet. Kırık aşık var orada. Bu resim bize neyi gösteriyor? Ne anladın şimdi buradan? Vallahi rüzgar yükü çok önemli. O yüzden de yüklemelerde hesapları çok iyi yapmak lazım diye düşünüyorum. Daha ilginci var. Burada oysa bu çaprazlar makasın alt başlığı diğer makasa kirişlerle bağlansa ve çaprazlar o seviyeye getirilseydi belki bu aşıkların başına böyle bir problem hiç gelmeyecekti. Anladım.
Bu MakeUp yeni eklediğimiz özelliklerden bir tanesi. Bunun için de ayrı özel bir video çekeceğiz. Ama buradaki şimdi konumuz ilk önce rotlar. Tamam. Devam edelim. Rotlar nasıl? Vallahi çok güzel. Çok ince duruyor ama çok kibarlar. Ya sanki var veya yok gibi. Hani Evet. bunlar ne işe yarar diyorsun. İnsana onu sorgulatıyor. Burada yine bir tane rüzgar kolonlarını, çaprazları yukarıda yapmış. Çaprazlarda yukarıda yaptığı için rüzgar kolonlarını yukarıya kadar çıkarmak zorunda kalmış. Anladım. Bu yaptığı daha doğru bir yaklaşım. Bir önceki o rüzgar Evet. kolonuna göre en azından burada aşıklarda Bunlarda kırık yok hiç olmazsa. bunlar en azından kırılmamışlar. Ay bak bu da çok güzel resim. Bu defa rot değil. Bunlar çelik halat. Evet. Çelik halat bak şöyle. Çelik halatla rot görevi görebiliyor mu peki? Ya şöyle bunların ikisi de sadece çekmeye çalışıyorlar. Anladım. Sadece çekmeye çalıştıkları için zaten basınç durumunda ikisi de vurguluyor. Bunun için özel bir hesap yapmak lazım. Burada dikkatini çeken neler var? Çatıda ve çaprazlar bence çok incecik. Evet. Sadece o. Evet. Biraz daha büyük bina. Yine rot kullanılmış. Şuradan anlıyorum. Ortasında gerdirme aparatı var. Evet, gerdirme aparatı var, evet. Başka neler yapmış? Alt başlıkları da alt başlık seviyesinde stabilite girişleri yapmış. Bu da değişik bir bunun mühendisi biraz daha farklı düşünmüş. Bak bu da çok enteresan bir resim. Yine bir tane vinçli bina. Evet. Eksik olan parça neresi? Ne görüyorsun? Stabilite kirişi var mı? Şurada bak. Şurada bir tane kiriş olması lazım. Değil mi? Yani o çaprazların ortasında bir tane kiriş olması lazımdı. Evet. Çaprazlar arasında kiriş yok. Neden? Demek ki rotlar çok iyi koruyor orayı. Yok, burada yapıyor. Şu aradaki duvar ışıklarının ortaya koyacak çapraz kadar etkili olduğunu düşünüyor. Anladım. Bir de yapmış galiba. Bu rotların arasında yine özel bir gerdirme aparatı var galiba orada. Bu dört taraftan Yuvarlak. Değil mi? dört taraftan dört taraflı çeken özel bir aparat. Evet. Yani Türkiye'de var mıdır yok mudur pek bilmiyorum. Bildiğim bir şey değil. Ama bina hiç de öyle küçük bir bina değil. Değil. Yine rotlu bina. Evet. Rotlar her yerde. Bu kolonlar nereden baksak bir 8-10 metre arası vardır. Aralarda da yine rot kullanmış. Olmayan eksik parça. Arada yine stabilite girişi yok. Evet. Stabilite kirişi yok. Yani belki de şunu düşünüyor bu stabilite girişinin olmasında. Yukarıda diyor oluk var diyor. İşte çatı ışıkları şuradan geliyor diyor. Burada diyor duvar ışıkları geliyor diyor. Burası zaten diyor çok sağlam diyor. Belki de o yüzden koymuyor. Evet. Hani Adam hesabını yapmıştır onun. Yapmasa böyle bir riske giremez. ya bunlar Amerika'da olduğu düşündüğün zaman aslında bizden çok daha ileride hani bizim yönetmeliklerin o Amerika'dan geldiğini düşününce bak burada da yine rotlar incecik bir stabilite girişi. Çatıda sonrasında bak bu çok güzel bir bina. Açıklık galiba tahminim bir 30-40 metre vardır. Var. Oldukça da yüksek bir bina. Bak yanal burkulmaya karşı gitmiş kirişin alt başlığını tutuyor. Bununla ayrıca özel ilgileneceğiz. Burada kullandıkları bu defa burada borular kullanmış çaprazlarda. Ama binanın açıklığını düşündüğün zaman aslında bizim alışkanlıklarımıza göre yine de çok ince. Doğru. Bizde olsa herhalde oradaki profil kadar çapraz atarlardı. Yani 119, 129 Değil mi? artık hani aklımıza Evet. basınca çalışacak şekilde hangisi kurtarırsa. Devam edelim. Bak yine rotlu bir bina. Burada açıklık oldukça büyük. Çaprazların arasına çaprazları yapmış. Arada bir tane stabilite kirişleri de var çatıda. Duvarlarda da çift köşebent kollar arasında da çift köşebent çaprazlar kullanmış. Ama güzel bir bina. Evet. Bak rotların bu da çok güzel. Benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi bu da. Şöyle bakarsan bu insanlar nereli olabilir? Afrikalı. Afrika'da bile insanlar Rot kullanıyor. rot kullanıyorlar. Evet. Bu ilginç.
Ve rodu montajını yaparken alttan iple bağlıyor, yukarıya kaldırıp arkadan cıvatalıyorlar. Bu orada bile bilinen bir şey. Hani bu Türkiye'de sen hani baştan dedin ya, ben bunu hiç görmedim. Evet. Ama öyle değil. Bu resim de ilginç. Biz yine rot kullanmış kolonlarda ve cephede. Ama birincide bir şey yok. Birincide de yok. Başta ve sondaki çaprazlara Evet. koymuş. Sadece ortaya koymuş. Evet. Yani biz bunu Türkiye'de belediyelere, yapı denetimine nasıl anlatırız bilmiyorum. Ama bu Amerika'daki uygulama bunlar yapılabiliyor. Ve yine dikkat, kirişin alt başlarını tutacağım diye birçok yerde payandalar yapıyor. Aşıktan Evet. kirişin ığının alt başlarını. Bak bu çok enteresan bir resim. Çaprazı görüyor musun? Evet. Ne boru, ne Levha. levha. Lama Evet. bu. Lama yapmışlar, evet. Bu bizim Türkiye'de hiç kimseye anlatamayacağımız bir şey. Ama sadece çekmeye çalıştırıldığı zaman aslında bir sakıncası yok. Sonuçta o da bir dikdörtgen kesit. Hani bir tanesi rotlar dairesel kesitliydi. Bu da dikdörtgen versiyonu. Evet. Ve hani bunun birleşimi de çok da zor bir şey değil. Ama adam bunu da yapmış. Halatlı bina. Aa, evet. Halat var yine. Sanki böyle incecik. Yani sanki 8'lik, 6'lık, 10'luk gibi bir şey yani. Ama 12 değil. Çok ince. Yine olmayan şey tepedeki stabilite girişi. Ya ben o stabilite girişinin yokluğunu galiba şuradaki aşıklardan ve buradaki cephe ve çatı aşıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Devam edelim. Bu da son zamanlarda Türkiye'de çok yapılan şey. Betonarme kolon üzerine. Değil mi? Betonarme kolon üzerine çelik kiriş, çelik kolon sistemler. Aslında bunu biz bizim programda da yapabiliriz. MKPP de bunu yapabilir. Evet. Burada çatı çaprazlarında bu defa boru kullanılmış ama borular yine de bizim alışkanlıklarımıza göre çok ince. Bu da çok güzel bir detay. Evet. Gerdirme aparatı var yine. Gerdirme aparatı var. Rodu kıvırmış. Evet. Gerdirme aparatına bu şekilde bağlamış. Ya, Türkiye versiyonunda ise biz şu altta şuradaki borunun aynısını oraya koymuştuk şu an. Güzel resim. Bak bu da çok güzel bir resim. Benim çok sevdiklerimden biri. Hafif çelik çerçeve. Aa, evet. Bunlar C Doğru. profillerden. Doğru. C profillerden alt başlıkta yanal burkulmayı önlemek için bu defa şöyle bir önlem almış. Evet. İlginç bir önlem. Yani bunu Türkiye'de bu tür çerçeveleri yapanlar bilmiyorum şunu yapıyorlar mı? Ama biz rotlara bir bakalım. Rotlar ne? Demir çubuk Yok, galiba. rot değil. Bu şeyler çaprazlar. Bu defa incecik lama. Bunlar en Bunlar fazla lama. 2-3 milim kalınlığında 2-3 milim kalınlığında saçlar bunlar. Ha, evet. Bu defa boru da ne boru ne şey. Çünkü sadece diyor ki bunlar çekmeye çalışıyor. O zaman gerek yok. Bunu gitmiş. Yan cephede de aynısını kullanmış. Her tarafı çaprazlamışlar bu şekilde. Fena değil. Çift çaprazlı başa döndük. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Peki bu rotları kullanmamızın nasıl bir avantajı var? Yani madem bu kadar her binaya neredeyse yurt dışında rot konuyor, Afrika bile bu işi yapmış. Bu ne avantaj sağlıyor ki bir insanlara rot tercih ediyorlar? Şimdi rotlar toplam bina maliyetini biz bunu MKP'den tecrübe. Bina maliyetini %15 düşürdüğünü gördük. %15 mi? %15 100 tonda 15 ton daha ucuza mal ediyorsunuz yani. daha az çelik kullanaraktan. Bu kadar fark ediyor. Çok büyük para. Şimdi sana bir tane şunu göstermek istiyorum. Göstermek istediğim şey bu benim son zamanlarda en sevdiğim kaynaklardan bir tanesi. Bir tane böyle bunun adı neydi? Varco Bruden. Varco Bruden diye bir Amerikalı firmanın hazırladığı bir tane sunum. Onların kendi çalışanlarının eğitiminde kullandıkları. Sana ilk önce şunu göstereyim.
Bak sana Tolga şunu göstereyim. Bu oldukça enteresan bence. Bu sunumu hazırlayan firma bunlar. VP Üniversitesi dediği şey var Kopur'dan zaten. Var, logosundan da şeyler. Bu firma nerede? Birincisi bu firma Amerika'da. Yaptıkları binalara bak. Bunlar böyle rastgele bir firma değil. Evet. Baktığın zaman şuradan devam edelim. Bakalım başka ne tür binalar yapmışlar. İşte Okullar, havaalanları, ondan sonra devlet binaları hep bunlar yapmış. ya baktığın zaman bunlar böyle küçük bir firma değil, küçük Evet. bir şey değil. Burada bakınca yani ben çok sayıda çelik binayı yaptıklarını görüyorum. Evet. Bunun şurada ikinci bir tane isim var. O da Blue Scope Steel. Bu ikisinin ben şeylerine baktım, internet sitelerine baktım. Blue Scope'da şöyle diyor, bizim 12 bin tane çalışanımız var. 12 bin çalışan mı? Oo, çok büyük firma. Ya 12 bin tane çalışanı olan Amerika'da faaliyet gösteren 70 yıllık bir firma ve bu dokümanlarda onların eğitimlerinde kullandıkları dokümanlar. O zaman inceleyelim. O zaman hani aslında güzel bir kaynak. Rotlarla ilgili daha da iyi fikir verebilir. Şimdi rotları anlatırken şöyle bir şeyle başlıyor. Diyor ki benim diyor rotlar dediğim şeyler şunlar. İşte rotları arkadan bağlamış, detayı da bu. Şimdi diyor bakalım diyor rüzgar çarpazı sistemi nasıl çalışıyormuş. Binaya ön cepheden kalkan cepheden kaplamaya rüzgar geliyormuş. Rüzgar geldikten sonra duvar ışıklı rüzgar kolonlarıyla temele ve ana taşı sisteme. Oradan sürekli aşık sistemine aktarılıyormuş. Evet. Şimdi biz bunu SAP 2000'de modellemeye kalksak İlk aralığa herhalde çaprazları koyardık. ilk araya biz mutlaka çaprazları koyardık. Çünkü çaprazların bu yükü aktaramayacağını, basınca çalışacaklarını ve burkulup gideceklerini düşünürdük. Ama bu yani bu firma ve Amerika'da yapılan şeyler düşündüğünüz zaman buna izin veriyor. Sonrasında buradan diğer aşık sistemine aktarılıyormuş. Ayrıca bir stabilite kirişinden bahsetmiyor. Sonrasında çatıdaki çapraz rotlarına geliyormuş yükler. Sonra diğerine aktarılıyormuş. Sonra da stabilite kirişi yerine bu yük kolonlarda saçaktaki aşık tarafından taşınıyormuş. Yani stabilite kirişi yoktu ya. Sanırım o stabilite kirişi kullanmamalarının sebebi şimdi daha iyi anlıyorum. Yani galiba stabilite bence de bundan. Değil mi? Sonra buradan onu alıyorlarmış. Cephedeki çaprazlara aktarılıyor. Cephedeki çaprazlardan diğer çapraza, oradan da temele. Hani aslında çaprazlara giren yük dağılımı bu şekildeymiş. Evet. Burada buradan da temele. Futbolcunun topu yumuşatıp, göğsünde yumuşatıp ondan sonra pas vermesine döndü bu. Sert rüzgarlara önce yumuşatıyoruz, sonra temele gönderiyoruz. Yani şey gibi, elden ele gibi. Evet. Şimdi burada enine ve boyuna duvarlar varmış kaplamadan. Bu kaplamalar aslında şurada kaplamayı bu şekilde kaplandığı zaman burada çapraz etkisi yaratırmış. İlginç. Biz Türkiye'de hiç bunu düşünmediğimiz şeylerden bir tanesi. Uzun yönde işte tuğla duvarlar varsa veya biz buna sadece perde duvarı olsa izin veriyorduk ama bunlar çatıda çaprazları yapıyor. Kolonlara geldiği zaman eğer tuğla duvar veya orada bir tane şil kesme duvarı varsa diyor ki çapraz koymaya gerek yok. Çatıda çaprazları rot yapmış. Tuğla duvar dediği yani buradaki duvar dediği şey de biriket duvar yani böyle perde duvar, beton içi donatılı duvar değil yani. Burası binanın ön cephesi. Şu yeşiller rüzgar kolonları. Bakarsak çaprazlar bir sonraki aralıkta. Evet. Şimdi bu bizim bildiğimiz bütün her şeye yine aykırı. Evet. Sonra binaya bakınca diyor ki çapraz sistemini işte simetrik ve simetrik yap. Evet. Ve sonu da olsa, başı da olsa birincilere koymuyor çaprazları. Yani biz olsaydık yani Türkiye'de biz buna nasıl izin verirdik? Bir ve son yapardık. Bir ve sona mutlaka koyardık. Evet. Araya da bir tane daha düşünürdük.
Şimdi bununla ilgili aslında diyor ki tipik çapraz yerleşimi nasıl olurmuş? Diyor ki 3 tane azsa sadece bir tanesine koyuyor. Biz 2 tane de bile, yani Türkiye'de biz başa sona mutlaka koyduğumuz için şu ikisini de koyardık. Evet. 3 tane olursa sadece ortaya Ortaya. koyuyor. Biz olsak başa sona koyardık. Evet. 5 tane olsa 5 ile 7 arasındayken işte ya gidiyor ikinciye koyuyor. Üçüncüye koyuyor buraya. Ya da soldan sayıyor, bunu sayıyor. İşte sondan bir öncesi, bu taraftan sayıyor, sondan bir öncesi. Evet. Ama simetrik yapmaya çalışıyor hep. Ne yaptıysa. Simetrik yapıyor ama çapraz sayısı bize göre çok az. Anladım. Hani şimdi diyeceksin ki bunların rüzgar kuvvetleri bizden az mı? Amerika'da bildiğim kadarıyla hortumlar oluyor, fırtınalar çıkıyor, tayfunlar oluyor. Çok az olduğunu zannetmiyorum. Bununla ilgili bir tane çalışma var. Adamlar yani Eurocode'la Asya'yı karşılaştırmışlar rüzgar yüklerinde. Amerika'daki rüzgar yükleri Avrupa'nın 1,5 katı. Oo. Hani öyle de şey değil yani. Evet. Hani azalınmıyor aslında. Ama buna rağmen kullandıkları çaprazlar bu şekilde. Şimdi diyor ki normalde çaprazlar standart olarak nasıl yapılıyormuş? Hani biraz önce resimlerini gördük. Biraz da Evet. şimdi teorisini görmeye çalışalım. Şimdi normalde diyor diagonal diyor rot çaprazlar bunlar aslında en Stevenson'a çevirebiliriz. En stabiliteye en fazla katkısı olan ve en ekonomik çözümmüş. Ne yapıyor? İşte bir tane sadece tek çapraz yapıyor. Bahsettiği çapraz şu. Evet. İşte ne yapmış? Tek bir Diğer tane bana, çapraz. evet. Üste bir tane stabilite girişim. Oldu bitti. Bizim Türk versiyonunda biz buraya en az 100'lük boru. Bahsettiği arkadan gergiler şöyle özel bir detayı var. Aslında bu parçayı Türkiye'de de iskeleciler kullanıyormuş. Aslında bu parça Türkiye'de yok değil. Ama biz bunun çapraz birleşiminde de kullanıldığını hiç görmedik. Sonra bunun opsiyonları varmış çaprazlarda. Kapılar ve pencereler denk gelmiş. Kapılar ve pencereler denk geldiği zaman şurada olması gereken çaprazı almış öbür tarafa koymuş. Çok ilginç bunlar ya. Bak şimdi Bunlar gerçekten çok ilginç. bak şimdi buradan gelen çapraza gelen yük buna geldi. Buradan temele gitti. Buradan gelen şeyi bunu çektiğimizi düşün bu tarafa Evet. doğru. Çekince şuradaki kirişi çekti. O da bunu çekti. Kirişten çaprazdan ondan sonra temeli. Temeli. Ama Anladım. buraya gidip tek çapraz yapıp bırakmadı. Evet. Kapı veya böyle bir şey geldiği zaman bu bizim Türkiye'de hiç görmediğimiz şeylerden bir tanesiydi. Gerçekten değişik. Bahsettiği rot birleşimi böyle. Rotlarla ek yapmak için böyle ortada ayrı bir tane özel bir somun kullanıyor. Evet. İşte bakar mısın detaya ya? Evet. Çok güzel olmuş. Yani levhanın üzerinde bir tane şey rodu kaynatmış. Onu da tek civatayla bağlamış. Hem de tek civatayla. Hem de tek civatayla. Çok basit bir işim. Çaprazlarda burada köşebent de kullanmış. Bunlar çatı çaprazlarına rod kullanıp kolonlarda şey kullanmış. Detayı da çok güzel baksana. Şuradan hem bir yandan şu çaprazı bağlıyor, buradan da gelen stabilite girişini bağlıyor. Şuradan tek civatayla. Evet. Gövdesinden civatalayarak. Bu Türkiye'de bizim bildiğimiz türden bir çapraz. Köşebentten çapraz. Ama asıl numara arkadakinde. Arkadakini görüyor musun? Evet, görüyorum. Birinciye yapmamış. Şurada pencere var diye, buraya pencere açacağım diye. Bunun içine özel bir tane çerçeve yapmış. Evet. Biz olsaydık gider çaprazı şuraya koyardık, bir tanesini de buraya koyardık. İstediğimiz gibi aradan da penceremizi açardık. Evet. Doğru. Değişik. Rot çaprazlar, köşebent çaprazlar yine. Tertemiz değil mi? Çok çok güzel. Galvanizlenmiş, pırıl pırıl. Şimdi bunun alternatifleri de varmış. Bak bu Türkiye'de hiç olmayan. Olmayan ve sanki olamayacak gibi de olan gibi geldi bana görüntüye bakınca. Bakarsan şimdi binaya aslında bir tarafına kolonlarını çaprazlamış, diğer tarafında çapraz yok. Evet. Şimdi şöyle düşün, bu binaya şu taraftan rüzgar geldi.
Bu taraftaki kolonlar hareket edemiyor ama bu taraf hareket edebiliyor. Yani bu bina vurulacak. Evet. Diyor ki buna diyor izin verilir diyor. Ne zaman nasıl oluyormuş? Bina şöyle küçük bir bina aslında. Her tarafına hepsine bütün aralıklara kapı açmak istiyorlar. Evet. O zaman diyor ki sen tek bir tane çapraz yapmış. Bizim Türk versiyonunda biz bu binayı yapmak için bir tane başına çapraz koyduk. Bir tane sonuna çapraz koyduk. Şuradaki iki tane kapı artık açılamaz hale gelmişti. Oo. Şimdi bununla ilgili aslında diyor ki ben diyor bunlara diyor izin verilmiyormuş. Aslında bu böyle rastgele bir sistem değil. Bunun kuralları olan bir şey. Kuralları var. Evet. İşte kuralları neymiş? 4 taneden fazla duvarı olmayacakmış. İşte makas açıklığı 15 metreyi geçmeyecekmiş. Evet. Kolon yükseklikleri 5 metreyi geçmeyecekmiş. Galiba 30 santim değil mi şey? 4,8 metre. Demek ki bu binanın yüksekliği de çok yüksek değil. Şurası 15 metre olacak. 4-5 metre. O zaman bu çok spesifik bir olay. Yani bayağı bir kurallara uyup da yapılması gereken bir şey bu. Ya bu çok küçük binalarda olabilecek türden bir şey. Anladım. Ya Anladım. bu bir tane ne gibi? İşte 15 metre burası. 6 6'da desek 4 tane 6'da 15 24 metre. 15'e 24. Ne daha 360 metrekare küçük bir tane market gibi bir şey bu. Anladım. Ön taraflarında kapıları var. Evet, evet, evet. Hem alım satım kapısı hem müşterilerin gireceği kapı. Tamam işte. Şimdi bununla ilgili diyor ki işte bunlar ne olacakmış? İçinde yan tarafına eklentiler olmayacakmış. İçinde arakat olmayacakmış. İçinde vinç olmayacakmış. Buna parapet yapılmayacakmış. Rüzgar hızı 110 mil saati geçmeyecekmiş. Deprem bölgesiyle ilgili işte şu yüksek şu sınıfların olmadığı bölgelerde yapılabilirmiş. Ama yani tamamen külliyen yasaklamıyor. Evet. Çok da teferruatı var tabii. Sonra diyor ki bunun diyor alternatifleri de var diyor. Bu diyor torsion diyor bracing diyor. Bunları da unutmayalım biz de bir bakalım. İşte bu diyor çok pahalı bir çözüm değil. Ucuz bir çözüm. Ama işte binanın boyu en fazla 15 metre civarı. 15 metre olacak. Makas açıklığı. İşte 18'de 30'u çarpsak kolon yükseklikleri 5,5 metre. 5,5 metre olacak. Rüzgar hızı şu kadar olacak. En az 3 tane açıklığı olacak. Bu diyor yapılabilir. Çaprazları biz bazen genelde kolonları yapıyoruz. Çaprazları yere de bağlıyorlarmış. Evet, o da çok ilginç. Hiç aklımıza gelmezdi. Evet. Sonrasında portal bracing dediği bir sistemden bahsediyor. Biz buna payandalı çapraz diyelim. Veya aslında çapraz da değil. Şimdi bunun bahsettiği şey şu. Kolonlara bakarsan kolonun üzerinden bir tane kiriş, alt taraftan bir payanda. Tamam. Tamam. Kolonun içine koymuş bu defa. Yine payanda da. Portal brace beam, yani bizimki gibi kutu değil. Gerçek bir tane kirişle bağlıyor bunu. Bu da basit bir stabilite kirişi değil bu. Bu şu özel bir durum. Şöyle devam edelim. İşte portal bracing dediğin şeyin, bunları unutma diyelim, biz de bakalım. Neymiş? Bunlar biraz daha pahalıymış rotlara göre. Rotlara göre biraz daha çapraz bracelere göre daha esnekmiş. Ve bu aslında en fazla 6 metre olan kolonlarda yapılabilirmiş. Evet. Yine hep koşullar var. Koşullar var. Hani bunlar böyle rastgele değil. İşte bahsettiği binada şu. Evet, evet, evet. Yani küçük, yüksek bir bina değil. Bunlar nerede lazım bize aslında Türkiye'de? İşte tavuk çiftlikleri, besi damları falan. Aslında onların tam istediği şey bu. Evet. Maliyeti de düşürüyor zaten. Yok, çapraza göre maliyeti fazla. Öyle mi? Tabii tabii. Şimdi bahsettiği şey bu arkada kullanılan program bu VP Varco Pruden'in şeyi. VP Command adlı programı. Bunu satmıyorlar bunlar. Bunu sadece bayilerine veriyorlar. Anladım. Adamlar kendilerine özel program yapmışlar. Bunu da franchising gibi hani bizde firma isim hakkını kullandırtıyorlar ya. Bunlar da bu programı kullandırtıyorlar. Anladım. Hani bu satılık bir programda değil. Çok da büyük bir firma zaten ya. Diyor ki diyor portal bracing'ler nerede diyor. Kapıyı açmış. Şey yok. Büyük galiba şeyi bahsetmeye çalışıyor. Bu torsion'la bracing dediğine dönmeye çalışıyor.
Sonrasında portal frame'lerden çaprazlar yapabiliyormuş. Şöyle. Bahsettiği şey çaprazı kaldırdı. Yerine bir tane kolon kiriş sistemi kurdu. Evet. Bunu da ana taşıyıcı sisteme bağladı. Ana taşıyıcı sisteme böyle ayrı da yapabiliyormuş kolona. Ya da kolona böyle bitişik de yapabiliyormuş. Bahsettiği şey bu. Bu Türkiye'de bundan hiç yok. Ben hiç görmedim bundan. Belki hani Türkiye'de bu yabancıların kendine yaptıkları binalar varsa belki onlar da vardır. Yine rotlar. İçindeki portal çerçeve. Bu diyor ki rotlara göre çok daha pahalı. Gerçekten stiff, sert, Sert, ve rigid. sağlam. Bununla özel açıklıklar mümkünmüş. Şöyle istedikleri yükseklikte kapı açabiliyorlar bununla. Hani ben o torsion bracing'e izin vermedi ya Evet. bina büyüdüğü zaman. İşte eğer sen çok kapı açmak istiyorsan her tarafa çaprazları tamamen kaldırmak istiyorsan yerine konulması gereken şey bu. Bu sistemi yaparsan ancak oluyor. Bu sistemi yaparsan oluyor. Burada işte ayrı kolonlar yapmışlar. Kolonlar eğer çok yüksekse, kapı ihtiyacı çok büyük değilse belli bir yere kadar bundan yap, üzerini rotlarla yaparız diyor. Bu da çok akıllıca. 6 metre diyor geçince diyor. Zaten tren yüksekliği 4,5 metre mi 5 metre mi? Evet. Öyle bir şey var. Bahsettiği sistem bu. Şimdi bunları karşılaştırıyor. Bak diyor ben diyor rotları yaparsam diyor bir tane binası varmış böyle. Binanın boyutlarını vermiş. 200, 319. Bunlar şimdi bir inç olduğu için bizim kafamızda bir hesaplaması birden doğru. uyum sağlayamıyoruz. Ama bunu şöyle bakalım şimdi. Rotlar mavi $1.500. Evet. Ben orada rot görmek istemiyorum. Köşelerden binam da küçük. Payandalı o çaprazları çaprazda yine payandalar koyacağım dersek. O zaman $5.000 geçti. Evet. Eğer içine ben hiç kapı istemiyorum, onu da istemiyorum. İlla her yerden girmek istiyorum dendiği zaman da karşımıza $7.500 mı? Evet, $7.500. Yani rotlar, rot koymak Beşte bir. 5'te 1. Tabii. Diğerinin 3'te 1'i. Yani rot, Çok ekonomikmiş. bu iş rotsuz olmaz. Evet. Bak bu da çok güzel bir detay. Şimdi nasıl birleştireceğiz diyor. Buradan gelen bizim stabilite kirişi ve alttan üstten rotlar. Detay bu. Kitaptaki. Bu da onun uygulaması. Çok güzel gözüküyor bu da. Pırıl pırıl böyle basit. Civata sayısı dikkatimi çekti. Şurası mı? Evet. Yani sanki bizde olsa orayı komple aşağıya kadar döşerlerdi diye düşünüyorum. Ya şimdi bununla ilgili benim düşüncem civata birincisi para. Ya bunlar böyle ucuz elemanlar değil. İkincisi zaten bu kiriş şu tarafa doğru moment etkisi yarattığı için sadece üstteki civatalar çalışıyor. Alttaki civatalar çalışmıyor. Hani biz aslında alttaki civatalar bizim konstrüktif olarak hesapta sadece gözümüze hoş gelsin diye Anladım. yapılan şeyler. Hesabın gerektirmediği şeyler. Ama çok da maliyetli şeyler bunlar. Ya tabii bunu şimdi bizim Türkiye versiyonunda burada 3 tane kullanmış. Bir tane aşağı 4 tane. Biz olsaydık buraya araya bir 2-3 tane daha koyardık. Civata maliyeti böylelikle %30, %40 artardı. Evet. Evet. Hani adam buralardan bile hani tasarruf böyle sanki sadece çelikten değil her yerden hesabını yap. Ama mühendislikte böyle bir şey değil mi zaten? Ergonomik, ekonomik ve estetik. 3E. Ya bakınca bence çok estetik bir birleşim. Evet. Ya yapmaya ne var bunun? İşte Hepsi bir arada. hepsi bir arada çok basit bir birleşim. Evet. Sonra devam edelim. Üstten bir tane roof secondary member dediğimiz stabilite kirişi onun şemasını vermiş. Bak bu çok enteresan. Şimdi geldik makaslara. Evet. Rotları görüyor musun? Evet. Alt başlıkta galiba değil mi? Alt başlıkta. Şimdi bu kadar çok aralıklarla bu rotların burada ne işi var? Hani bunu neden yaptı ki? Biz olsaydı. Buradan yaptığı şey aslında bizi şeye benziyor. Biz bunu biliyoruz. Buna düşey çapraz deniyor. Makaslarda burkma boyunun azaltması için biz genelde Türkiye'de böyle 20 metrelik makas olduğu zaman bunun ortasından bir tane bu düşey çaprazlardan yaparız. Evet. Ama bu makasın alt başlığının burkma boyunu 20 metreden 10 metreye düşürür. Ama bu adamlar alt başlıkta hesap yaptıkları için onlarınki bak daha sık. Evet, evet. Diyor ki ben bunu bunlar galiba cephelerdeki açıklarla alakalı. Onlara da bağlayabiliyormuş. Onlar için de ayrı bir şeyler yapıyormuş.
Şimdi diyor ki buradan anladığımız ne? Birincisi bu rotlar ve şeyler diyor çok önemli. İkincisi bunlar diyor montaj yapılırken geçici şeylere ihtiyaç olabilir. Eğer dikkat etmezseniz rüzgara binayı bu hale getirir. Hiç şakası yok rüzgarın. Yani hiç şakası yok. Biz hep kafamızda hep deprem diye düşünüyoruz. Evet. Gizli tehlikeli rüzgar. Bak burada montaj sırasında rüzgar çıkmış, binanın üzerine yıkılmış. Daha vinç sağda duruyor. Evet. Bak ve bu da rüzgarın ne yapabileceğini binayı almış. Evet. Galiba bunlar kaplamaları ağacın üzerine asmış. Şimdi neredeymiş bu bina? İşte 92'deki Andrei kasırgasıymış. Evet. Şimdi bu insanların biz hesap bilmediğini söyleyebilir miyiz? Mümkün mü? Adamlar nelerle mücadele ediyorlar? Yani bu adam o hesabı yapamasın da kim yapsın? O adam o hesabı yapmak mecburiyetinde. Çünkü yaşadığı koşullar bunu gerektiriyor. Ve ona rağmen bu adamlar rot kullanıyorlar. Doğru. Bizse bunların hesabını yapmak yerine rotlar yerine şeyi tercih ediyoruz. Çaprazlara, çubuklara devam. Çaprazlara devam. Şimdi bunun birkaç sebebi var. Onu da söyleyeyim aklımdayken. Çaprazları da rot kullanabilmek için şey yapmak lazım. Sadece çekmeye çalıştırmak lazım. Sadece çekmeye çalıştırmak için de aslında çalıştırmak için de neye ihtiyacımız var? Sistemin 3 boyutlu çözülmemesi lazım. Yaygın hata yapılan bu Türkiye'deki. Anladım. Hani biz STAP 2000'de bütün her şeye girelim, tek düğmeye basalım, bize bütün sonuçları versin. Evet. Yani bütün sonuçları verirse işte bu çaprazlarla basınç çıkıyor. O zaman da kurtarmıyor diye bunu büyütmeye çalışıyoruz. Tolga, sana anlatacağım şeyler hani bu işte rotlarla alakalı kısımlar böyle. Ama ben bir şey daha merak ettim son olarak. Sana az önce bahsetmiştim ya, bir arkadaşım projesini MKPEP'le çözüyordu. Peki bu anlattıklarının MKPEP programı, ki sen yazdın bu programı, MK yazılımın programı bu. Ne kadarını yapabiliyor? Yani şimdilik aslında çatı çaprazlarında biz road bracing'i yaptık. Yani şu baştan şuradan göstereyim. Normal rotlardan yapılan standart çaprazları yaptık. Onlardan tabii bir sıkıntımız yok. Payandalı sistem aslında yani güzel bir fikir. Biz şunu yaptık, artık rotları kullanabiliyoruz. Evet. Rotları yani bu %15 şu an için bize bir avantaj sağlıyor. Yani yapı maliyetini %15 net düşürüyor. Bu bence inanılmaz bir rakam. Evet, evet. Şimdi bunu yapabilmek öyle sadece buradaki örneğe bakınca sadece şey gibi gözüküyor. Sadece rüzgar yükleriyle alakalıymış gibi gösteriliyor. Oysa Türkiye'de bir de deprem problemi var. Evet. Şimdi bunların üzerine deprem yapıldığı zaman aslında bunların depreme göre de hesaplanması lazım. Evet. Bunların aynı zamanda işte bina çok uzun oluyor. Yani örneğin 3 arada 5 arada hani bu 30-40 metrelik binalarda çok fazla bir problem yok. Ama bina boyu uzadıkça aslında ısı sıcaklık farkından dolayı bina uzuyor. Doğru. Veya kışın kısalıyor, yazın uzuyor. İşte o zaman termal etkiler devreye giriyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam termal etkiler programında vardı. Var. Termal etkiler baştan beri vardı. Şimdi artık aslında 3 Aralık'tayken, 3-4 Aralık'tayken rüzgar çaprazları işe yarıyor. Bina uzadıysa zamansa sanki termal etkiler depremden ve rüzgardan çok çok daha etkili. Evet. Ya bunu için ayrı bir tane video çekeceğiz. Tamam. Hani bunu gerçekten programın üzerinde göstersek çok daha mantıklı bir şey olacak. Ben merakla bekliyorum. O zaman bunu da bir sonraki videoda diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok aydınlattın beni. Ben de bence de. Hoşça kal. Hoşçakalın.